Bugün yani mikrodalga konusunu anlatmak istiyorum. Aslında epeydir anlatmak istediğim bir konuydu. Eee, Bununla ilgili bir takım şeylerimiz var, slaytlarımız var. Onları göstereyim. Onları ekrana alabilir miyiz? Evet, tamam. Yani mikrodalga konusu yine fiziğin bir konusu. Emm, Aysun'un da ifade ettiği gibi yani fizikle ilgili hangi konuya bakarsak bakalım, küre dünya üzerinde çalışmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Yani mikrodalga konusu da bunlardan birisi. Eee, Bu konuyu işte detaylandırmaya çalışacağım şimdi. Yani daha önce, eğimle ilgili zaten, konuşmuştuk. Eee, eğimin, eee, küre dünyanın eğiminin, hiçbir şekilde zaten, bilimsel bir, temeli yok. Bilimsel olarak, tespit edilmesi mümkün değil. Yaptığımız bütün zaten gözlemlerde, deneylerde de, eğimi bulabilmiş değiliz. Eee, Yani mikrodalga iletimi de yani küre dünya üzerinde olması mümkün değil. Bunu, şimdi anlatmaya çalışacağız. Şimdi, eğer dalga, elektromanyetik radyasyon, spektrumuna bakarsanız eğer, burada ekranda görürsünüz, işte 10 Hz'ten başlıyor. Eee, 10 üzeri tam olarak okuyamıyorum ama 34 Hz'e kadar gidiyor. Her neyse yani bu elektromanyetik radyasyon spektrum üzerinde bizim gözümüzün görebildiği, burada visible yazıyor ya, 10 THz'den e, yine 10 üzeri tam olarak okuyamadım, 10 üzeri 10 galiba, Hertz arasındaki mesafede, yani yaklaşık olarak şu mesafede ki ışığı bir ışık diye adlandırıyoruz biz bunu. Bu aslında elektromanyetik radyasyon. Biz bunu gözümüz algılayabiliyor. Yani sadece bu kadarlık dalga boyu üzerindeki e, ışığı ya da elektromanyetik radyasyonu gözümüz algılayabiliyor. Biz buna ışık diyoruz. Aslına bakarsanız göremediğimiz daha birçok dalga boyunda şey var, radyasyon var. Ve bunu kısaca bakarsak işte VLF dediğimiz yani e, çok düşük frekans, LF dediğimiz düşük frekans, MF dediğimiz işte orta frekans, yüksek frekans, çok yüksek frekans, ultra yüksek frekans, son derece yüksek frekans vesaire. Bu şekilde radyo spektrumu buraya kadar gidiyor. Buradan sonra infrared dediğimiz spektrum, sonra visible dediğimiz spektrum, sonra ultraviolet, X-ray, gamma ray, cosma ray dediğimiz e, spektrum. Bunların hepsi e, elektromanyetik radyasyon ve biz sadece bu kısmını ışık diye adlandırıyoruz. Aslında hepsine ışık diyebiliriz. Yani şöyle açıklayayım. Su ve buz ikisi farklı şey mi? Yani sadece buz suyun donmuş hali. Dolayısıyla burada da yani visible dediğimiz ışık olarak gördüğümüz şeyle göremediğimiz şey arasında suyla buz gibi bir fark var. Yani ikisi de aynı şey fakat farklı şekillerde oluşmuyor. Yani buz suyun sıcaklığının değişmesiyle oluşan bir ortam olduğu gibi. Burada da e, elektromanyetik radyasyonda farklı spektrumlar farklı bir şeyi yansıtıyor. Yani burada gözümüz görmüyor diye ortada, yani eğer bunu da ışık olarak adlandırırsak gözümüz görmüyor diye, mesela karanlık olduğunda, gece olduğunda gözümüz görmüyor diye ortada bir ışık yok diyemezsiniz. Aslında infrared, ki bunu da zaten tespit etmek mümkün. Gece görüşlü kameraların çalışmasının da sebebi bu. Çünkü sürekli yayılan bir ışık var. Ve mikrodalga dediğimiz şey de tahminen 30 MHz'len
300 GHz arasındaki alandaki dalga boylarına mikrodalga diyoruz. Yani burayı tekrar işaret edeyim. Burada VHF diyor ya, yani oldukça çok yüksek frekansla SHF dediği, pardon, EFH son derece yüksek frekans arasındaki mesafedeki yere mikrodalga ışını diyoruz. Şimdi ikinci slayda geçtim. Şimdi dalga boyları ile ilgili bir slide bu. Yani burada dalga boylarını size fikir verecek nasıl olduğuna dair, ne olduğuna dair. Şimdi 30 kHz ile 300 kHz arasındaki buradaki dalga boylarında, burası radio region of electromagnetics. Burada radyo dalgaları diyoruz genelde. Ve şimdi Empire State binasını düşünün. Yani gerçi bu Amerika için geçerli, hiç görmediyseniz. Yani ne diyeyim, bir gökdeleni düşünün. Bu gökdelenin büyüklüğü buysa, işte dalga boyunun büyüklüğü de bu. Yani oldukça büyük bir dalga boyu. Alttaki şeyde spektruma bakıyoruz. Mikrodalga spektrum dediğim gibi, yani 300 MHz ile 300 GHz arasındaki dalga boyu. Burada da bir tenis topunu düşünün ya da beyzbol topunu düşünün. Bu topu büyüklüğü neyse, yani şurada mesafeyi gösteriyoruz. O mesafeye göre dalga boylarının mesafelerini görüyorsunuz, yani kıyaslamak açısından. Aynı şekilde infrared region of electromagnetic spectrum dediğimiz kısımda da burada bir insan kılını düşünün. İnsan kılı ne kadar büyükse oradaki dalga boyları da o kadar küçük. Yani kıyaslama açısından infrared kısımdaki dalga boyları oldukça küçük. Şimdi dalga boyu frekans ilişkisini aslında söylemek lazım. Şimdi dalga boyuyla frekans birbiriyle zıt ilişkili. Yani dalga boyu büyükse frekans küçük, frekans büyükse dalga boyu küçük. Mesela buradaki şeyde görüyorsunuz, dalga boyu, dalga yüksekliğini görüyorsunuz ve iki dalga arasındaki mesafe. Buradaki bir tam devire, yani frekans demek, bir saniyedeki devir sayısı. Buradaki, yani dalganın yükselip alçalması ve aynı yere gelmesi sonucunda bir devir oluşuyor. Frekans, bu bir saniyelik süre içerisinde geçen, oluşan devir sayısı. Yani dalga boyu ne kadar küçükse doğal olarak daha fazla devir olacak. Böylece frekans artacak. Dalga boyu ne kadar büyükse devir azalacak. Dalga boyu arttıkça frekans azalacak. Frekans yüksekse dalga boyu düşük. Dalga boyu, bir dalganın iki tekrarlayan dalga tepesi arasındaki mesafedir. Frekans belli bir noktadan bir saniyede kaç dalga geçtiğini ölçtürür. Yani tekrar ediyoruz. Şimdi mikrodalga nedir? Ona biraz önce dediğimiz gibi tarifini şeyden aldık. Wikipedia'dan aldık. Bakalım onlar ne diyorlar. Mikrodalga 1 metre ile 1 milimetre arasında değişen dalga boyları. Yani 1 metre ile 1 milimetre bayağı küçük arasında değişen dalga boyları ile bir elektromanyetik radyasyon biçimidir. İşte 300 MHz ve 30 MHz arasında değişen frekansları kapsar. Mikrodalgalar elektromanyetik dalga olarak yayılırlar. Radarlarda, mikrodalga fırınlarda, cep telefonlarında, kablosuz internet erişiminde, Bluetooth kulaklıklarında, mağaza güvenlik sistemlerinde vesaire mikrodalga frekansları kullanılır. Yani kısa mesafelerde, dalga boylarında kullanılabiliyor. Dalga boyunun 1 santimetrenin kısa olduğu frekanslarda milimetrik dalga
ismi de verilir ya da mikrodalga. Mikro zaten küçük demek. Mikrodalgalar da iletken üzerinde ivmelendirilen yükler tarafından meydana gelir. Radyo dalgaların en kısa boyuna sahip olanlarıdır. Bugün yaygın olarak mikrodalga fırınlarda kullanılır vesaire. Okey. Şimdi geçelim bir sonraki slayda. Şimdi eğer seyrettiyseniz daha önce küre dünyanın tarihiyle ilgili bir program yapmıştık ve bu sunum, bu slide, bu sayfa o sunumdan bir parça. O zaman demiştik ki 1901'de iyonosfer keşfedildi. Yani 1900'lerin başında Guglielmo Marconi, bu İtalyan olması lazım ama Amerika'da yaşıyor. Atlantik Okyanusu boyunca ilk defa radyo yayınını göndermeyi başaran kişiydi. Radyo yayınını ilk defa Atlantik Okyanusu boyunca göndermeyi başaran kişi ve kendisine dünyanın eğiminin sinyali engelleyeceğini ve iletimi yani yaklaşık 200 milden daha fazla veya daha az mesafede sınırlayacağını söyleyenlerin iddialarını çürüttü. Yani boşuna uğraşma, yani dünya küre olduğu için buradan oraya gitmez demişler adama. Adam demiş ki ben bir deneyeyim. Bir denemiş ki o bakmış gidiyor. Yani olayın özeti o. Ali aslında iddiaları şuydu. Onların hesaplamalarına göre radyo dalgasının 300 kilometreden öteye ulaşamayacağı durumu söz konusu ediliyordu ve o dönemde Marconi'ye bunun mümkün olamayacağını söylediler. Fakat Marconi yaptığı bir yayınla yaklaşık 600 kilometreye yakın, hatta daha da fazla olması lazım, tam net rakamı bilemiyorum, böyle bir mesafeye göndererek hem onları mahcup etti hem de bilim dünyası o an için şok oldu. Böyle bir detay verebilirim bu konu hakkında. Evet. Yani boşuna uğraşma, dünya küre o kadar gitmez dediler ama adam bir gönderdi dalgayı, öbür taraftan alındı. Bir anda herkes şok oldu. Bu nasıl oluyor? Okey. Nasıl oluyor? Tabii açıklamaya çalıştılar. Eğer dünya küre ise o zaman herhalde tepede bir işte şey var. Atmosferin tabakası var. Oraya çarptı, oradan geri geldi diye düşündüler. Dolayısıyla iyonosfer katmanını bir anda keşfettiler. İşte oradan çarpıp geri geliyor olması lazım dediler. Şimdi bu slide'da konunun İngilizcesini anlatan slide. Şimdi bir sonrakine Türkçe olarak tercüme ettim. Oradan okuyalım. Transatlantik radyo sinyallerinin alınması 1901. 12 Aralık işte 1901'de Signal Hill. Signal Hill'de şeyde Kanada'da bir yer. İşte Marconi ve asistanı ilk transatlantik radyo sinyalinin alındığını doğruladılar. Bir telefon alıcısı ve bir uçurtmayla havada tutulan bir tel antenle Cornwall'a iletilen S harfinin Morse alfabesini duydular. Deneyleri radyo sinyalinin ufkun çok ötesine uzandığını ve radyoya 20. yüzyıla iletişim için yeni bir küresel boyut kazandırdığını gösterdi. Şimdi Signal Hill Parkı işte Newfoundland, Kanada'da bir yer dediğimiz gibi. Marconi ve asistanıyla işte Atlantik Okyanusu boyunca kablosuz olarak Morse alfabesindeki S harfini bir tıklamayla karşı tarafa iletiyorlar. Normalde işte düşündükleri ancak işte ufka kadar, görünen ufka kadar gider. Bundan sonrasında gitmez diye düşünüyor. Fakat daha ötesine gittiği için işte atmosferin üst tabakasında iyonize bir hava tabakası olması lazım. Ancak bu şekilde herhalde oraya çarptı, geri geldi diye düşündüler ve bu şekilde işte iyonosferi olduğu iddiası ortaya atıldı. Böylece işte telegraf teknolojisi ve daha sonra da işte radyo teknolojisi
bu şekilde bulunup ilerledi. Şimdi mesafeye baktım ben Google Earth'ten. Kanada'daki bu yerden İngiltere'ye ölçülen mesafe 3400 metre, yani pardon 3400 kilometre. Yani noktası burada, bunlar virgül. 3.400.000 metre, yani 3400 kilometre. 3400 kilometreyi radyo dalgası 3400 kilometre ilerliyor. O zaman ben yanlış hatırlıyorum. Ben evet 600 gibi hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum o zaman. Çok Yani çok fazlaymış. Ben Google Earth'ten baktım, yani mesafe oldukça yüksek. Evet. İnanılmaz. Yani bu bir ders gibi olmuş adeta. O iddia edenler 300 kilometreyi geçemez diyenler yani şok olmuşlardır. 11 Evet. katı yani 11 katı evet. Burada da 11 çıktı karşımıza. Yani horizon distance 42 kilometre. Yani tabii ki belli bir yükseklikten, yani onun mesafesine de baktım. Burası tepe olduğu için 142 metre yüksekten Hı hı. yapıyorlar. Hı hı. Evet. Bu iletişim. Hatta uçurtmayla da biraz daha yükseltiyor anteni vesaire. Hı hı. Burada 42,5 kilometrede normalde oradan itibaren eğim başlıyor. Yani küre dünyada. 42 kilometre ancak gitmesi lazım. Evet. Ve normalde 830 kilometre mi oluyor? Yani 830, Evet. 541. Evet, evet. 830 kilometre eğimin Eğimin altında altında kalıyor. kalması gerekiyor. Evet. İnanılır gibi değil. Evet. Yani normal dünya küre olsaydı bu şekilde 830 kilometre eğimin altında kalması gerekiyordu. Ama nasıl oluyorsa oluyor fokus fokus karşı tarafa ulaşıyor bir şekilde. Bunu nasıl açıklıyorlar? İşte gökyüzü dalgası yayılımı, yani bu da kendi açıklamaları. Bu gökyüzü dalgası yayılımı işte yaklaşık 30 MHz frekansında ulaşan radyo dalgaları işte gökyüzü dalgası yayılım adı verilen olayla iyonosferden yansıdığı söyleniyor. Tam bu noktada o zaman bir sorun var. Houston, bir sorunumuz var. Çünkü şimdi 30 MHz'lik bir frekansın VHF sinyalleri iyonosferden yansıma yapıyorsa o zaman uydular nerede? Evet. O zaman uyduya ne gerek var? Bu dediğine gerek, evet. Hem gerek Iyonosfere yok, gerek. hem gerek yok. Çünkü iyonosferden yansıma yapıyor. Hem gerek yok hem de şu an kullandığımız yayınlar acaba uydudan mı geliyor sorusu akla geliyor. Hı hı. Yani aynı sistemi iyonosfere yansıtarak verebiliyorsan yaptıkları açıklama bu. İyonosferden gönderebiliyorsan o zaman uydulara ne gerek var? Veya gönderdiğin uydular neredeler? Evet. Yani böyle bir teknoloji varsa işte ionosfere gönderiyorsun, oradan yansıyor. Evet. O zaman gönder yansıt gitsin, yani başka bir şeye, yukarıdan bir şey göndermeye ne gerek var? Evet. Bir de E, soru gelmiş Ali. hı hı. Radyo sinyalleri ne kadar uzağa gidebilir? Sinyaller yatay mı, dikey mi ya da 360 derece olarak mı yayılıyor sorusu gelmiş. Yani şimdi biliyorsunuz işte Ay'a gittikleri zaman işte radyo sinyali gönderdik. Oradan iletişim sağladık diyorlar ya. Aynı Evet. zamanda diyorlar ki işte ionosfere çarptı da geldi. Hı Çarptı da hı. geri döndü. Şimdi belli bir 3 ile 300 MHz arasındakiler diyor ionosfere çarpıp geliyor. Evet. Ondan sonrasılar e, ne diyor? İyonosferi geçip giden dalga şeyleri de var diyor. Bazıları ionosferi geçiyormuş. Tabii E, geçmesi gerekiyor. Çünkü uzaya gönderdikleri, sözde uzaya gönderdikleri hı hı, şeylerle haberleşme yapmaları gerektiğinden. Yani önceden düşünülmüş şeyler bunlar. hı hı.
O yüzden geçmesi gerekiyor o sinyalin Ali. Evet. Evet. Yani VHF sinyalleri ionosferden ionosfere nüfuz eder. Yani ionosferi geçiyor ve geri dönmüyormuş. Evet. Öyle söylüyorlar. Soruyu cevapladık mı? Tam ikinci kısmını hatırlamıyorum sorunun. İkinci kısım evet 360 yani bir su damlası gibi suya düşen su damlasının yaptığı karakteristik özelliği taşıyor. Her yöne Yani dağılıyor. onu biraz sonra anlatacağım. Yani beam mesafesi de e, şimdi dalga boyuyla birlikte e, beam mesafesini de anlatacağım. Yani orada Yönlendirme tipine de bağlı tabii ki. evet. Tabii ki. Yani oradaki antenin şekline bağlı. Evet. Hı hı. Şimdi geçiyorum bir sonrakine. Şimdi eğer ki yani iddia ettikleri şey doğruysa burada e, internette rekord radyo dalga iletimi diye bir şey var. İddia ettikleri şey doğruysa o zaman bunlar nasıl gerçekleşiyor? Mesela bu ilk kavram şey gösteriyor. Frekansı gösteriyor. Yani 106.7 MHz da radyo dalgası. Ondan sonra buradaki hangi şehirden hangi şehire aktarılır. Burada da mil açısından mesafeyi gösteriyor. O ikisi arasındaki şehir arasında. Yani burada 106.7 MHz en büyüğüne bakıyorum. Radyo dalgası 2531 şurada bir yerde 2531 San Diego bu şey olması lazım. Hawaii arasında. San Diego'dan Hawaii'ye yani ki uçakla 3-4 saatte falan gidiyorsun. Yani o kadar uzak mesafe. San Diego ile Hawaii arasına e, radyo dalgası 2531 mil öteye yani 4000 kilometre öteye kadar ulaşıyor. Bunlar şimdi bir önceki iddiada neydi? 30 MHz'ün üzerindekiler ionosfere çarpıp geri gidiyor değil mi? Burada ne diyor? %6.7 MHz diyor. Yani 30'un üzerinde. Ee, ya 30'un üzerindekiler ionosferi geçip gidiyorsa o zaman nasıl oluyor da 106 MHz'lik radyo dalgası bu kadar mesafeye uzağa gidiyor. Evet. Evet. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan aldatmaca. Yalanı yalanla kapatmaya çalışırken böyle durumlara düşürüyor insanı. Evet. Yani küreye inananlar varsa bilmiyorum umarım seyrediyorlardır. Gerçekten elle tutulur bir delil işte burada. Yani küre dünyada olması mümkün değil. Ve kendi söyledikleriyle çelişiyor üstelik. Her neyse bir sonraki slayda geçiyorum. Hı hı. Şimdi burada resimlerde görüyorsunuz narrow beam, beam spread out. Yani buradaki diş dedikleri yani şeyin e, çanak antenin şeyine göre e, dalgayı yayarak ya da e, dik olarak gönderebiliyorsun. Onu o şekilde ayarlayabiliyorsun. Mikrodalgalar ancak mikrodalgalar oldukça dar bir ışın yani şey aralığında gidiyor. Dolayısıyla e, mikrodalganın bir dağa çarpması durumunda onun ötesine geçmesi e, zor. Yani mikrodalga dediğimiz mesela e, Wi-Fi dediğimiz yani cep telefonlarında kullanılan şey niye mesela işte 5G istasyonlarını hep her tarafa böyle dikiyorlar yakınlara? Çünkü bir şeye çarptığı zaman ya da ağaca ya da bir binaya çarptığı zaman ötesine geçemiyor. Çok dalga aralığı çok düşük ve çarptığı şeyin ötesinde geçemeyecek kadar dar aralıkta yayınlanıyor. Radyo dalgaları öyle değil ama. Radyo dalgası mesela radyoyu açtığın zaman işte binanın
öbür tarafında da binanın içinde duyabiliyorsun. Ne bileyim bodrum katında da duyabiliyorsun vesaire. Yani şey gibi düşünün. Mesela genelde işte eşim uzaklaşırken bana bir şeyler söyler. Oradan ses gelir kulağıma, kısmen gelir. Yani kapının aralığından geçer vesaire. Burada dalga birbirini kırıldığı zaman, yani şeyi azalsa da etkisi, birbirini tamamlayarak öteye doğru yayılır. Yani bir şekilde kulağına ulaşır. Ama mikrodalgada mesela Wi-Fi cihazınız varsa kapalı bir alanda, yani duvarları da kalınsa, tabii ki ince duvarlı bir apartmandaysanız farklı, ama kalın duvarlı bir yerdeyseniz orada cihazınızın bir türlü Wi-Fi şeyini alamazsınız, sinyalini alamazsınız. Çünkü duvarlar geçişini engeller. Yani biraz zaten evinizde Wi-Fi varsa biraz dışarı çıktığınızda telefonunuz artık Wi-Fi'yi çekemez, değil mi? Yani aradaki fark bu. Radyo dalgası dağın da ötesinde, dağ da olsa etrafında ileride dalga kırıldıktan sonra kendini tamamlayacak şekilde e, arkasından devam edebiliyor. Ama mikrodalga böyle değil. Evet. Mikrodalganın şeyi daha çabuk kırılıyor ve mesafesi çok daha düşük. Şimdi mikrodalgalarla ilgili gene şeydeki Wikipedia'daki ifadelere bakıyoruz. Burada diyor ki mikrodalga görüş hattında hareket eder. Yani sadece görüş hattı dediğimiz, yani gözün görebildiği mesafelerde ancak gider. Onu da biraz önce açıkladım doğal olarak. Düşük frekanslı radyo dalgalarından farklı olarak tepelerin etrafında kırılmazlar. Yer dalgaları olarak dünya yüzeyini takip etmezler. Bak, kendileri söylüyor bunu. Dünya yüzeyini takip edemezler diyor. Ve ionosferden yansımazlar. Dolayısıyla karasal mikrodalga iletişim bağlantıları görsel ufuk tarafından yaklaşık 64 kilometre ile sınırlıdır. Yani mikrodalgada sınır tahminen 64 kilometre olarak söylüyorlar. Mikrodalga radyasyonunun bir diğer önemli özelliği de nem tarafından emilmesidir. Yani ortada bir nem varsa, nemli bir havaysa, orada da iletişim zorlanıyor. Orada emiliyor ve mesafesi kısalıyor doğal olarak. Normal iyonosfer koşullar altında 40 MHz iyonosferden yansıyabilen en yüksek frekanslı radyo dalgası, biraz önce söylemişlerdi. İletilen sinyallerin geniş band genişliğine uyum sağlamak için televizyon frekansının 40 MHz'den yüksek olması gerekir. Mikrodalga frekans aralığı 300 MHz ile 300 GHz demiştik. 40 MHz'den sonra frekans iyonosfer tarafından geri yansıtılmaz diye iddia ediyorlar. Biraz önce söyledik, 106 MHz bir şekilde uzak mesafelere gidiyor. İyonosferden yansımıyorsa ne oluyor bunlar? Bu nedenle mikrodalga frekansları iyonosfer yayılımı için uygun değil. Tamam. Mikrodalga iyonosferden yansıyamaz diyor. Yani bunu Wikipedia'dan aldığım bilgiler bunlar. Öyle mi? Yani demek ki uzak mesafelere gitmesi de mümkün değil. Şimdi burada görüş hattı yayılım. Bu da bir tarif, yani Wikipedia'da. Görüş hattı yayılımı da işte elektromanyetik radyasyonun bir özelliği, işte ancak belli bir görüş hattında yayılabilir, daha ötesine gidemez. Neyse, bunu geçiyorum. Şimdi burada size bir örnek vereceğim. Burada ACE High denen Avrupa Müttefik Komutanlığı yüksek band, bunu şeyin de alt tarafta web sayfasında yazdım. İster gidip kontrol edebilirsiniz. Burada yazılanları Türkçe'ye çevirdim. Şimdi aslında bu sistem artık kullanılmıyor ama NATO tarafından askeri bir iletişim aracı olarak daha önce kullanılmış bir sistem ve mikrodalga sistemini kullanıyor. Şimdi Avrupa Müttefik Komutanlığı yüksek bandı dedikleri şey 15 tane NATO temsilcisinin işte 9'unun topraklarında olan bir iletişim sistemi.
İşte bunların içerisinde Türkiye de var. Yani bu haritayı görüyorsunuz. Burada bu mesafeler içerisinde belli bir iletişim şeyi sağlamışlar. Burada da görüyorsunuz şeyleri, çanakları. Şimdi okuyalım. Yüksek frekanslı sinyalleri alıp iletmek için 65 metrelik devasa dairesel antenlere sahip istasyonlar dağların tepelerine ve diğer yüksek zeminlere inşa ediliyor. Yani doğal olarak dağın tepesine inşa ediyor, koyuyorlar ya da ne bileyim işte şey gibi Eyfel Kulesi gibi onun tepesine falan koyuyorlar. Çünkü mikrodalga olduğu için yani herhangi bir önündeki engeli aşamıyor. Yüksekten iletişim sağlaması lazım ama dediğimiz gibi yani biraz önce de gösterdik ne kadar yükseğe koyarsan koy küre dünyanın eğimi hesap ettiğin zaman yani orada küre dünyanın eğimini geçmesi mümkün değil. Şimdi şöyle bir şey iddia ediyorlar. Diyorlar ki troposferik ileri dağılım sisteminin prensibi. Şimdi bunlar ionosferden yansıyamaz dediler ya farklı bir şey uyduruyorlar. Diyorlar ki işte troposferden yansıyor. Şimdi diyor ki troposfer diyor 5 ile 10 mil yukarıda diyor ve yüksek frekanslı sinyaller gönderilerek işte bu şeyler alıcıya bir şekilde troposfere çarpıp geri gidiyormuş. Şimdi iddia bu. Ve diyor ki bu iletişim tekniğinin işte birçok avantajı var. Verimliliği atmosferik koşullar nedeniyle bozulmaz. Bakın atmosferik koşullar nedeniyle bozulmaz diyor. Halbuki biraz önceki Wikipedia'da ne demişti? Nem olduğu zaman nemde mikrodalga emilir. Atmosferik koşulların normalde olması lazım. Etki etmesi lazım. Ve bu askeri bir iletişim tekniği ve diyorlar ki %99.9 oranında güvenilir. Yani gönderdikleri sinyaller %99 oranında yani neredeyse hemen hemen %100 oranında karşı tarafa iletiliyor. Ve sinyaller 50 ile 250 mil arasında aşamalar değil. Yani istasyonları 50 ile 250 mil arasında mesafeler koyuyorlar. Onların arasında ilettiklerini söylüyorlar. Okey. Şimdi bu da bunun İngilizcesiyle alakalı. Şimdi bu troposferle ilgili bir başka askeri şey var. Belge var. İşte burada da yine bir başka troposfer scattering dedikleri bir sistem kullanarak bunu ilettiklerini iddia ediyorlar. Yani buradaki görüntü şemayı görüyoruz. Aslına bakarsanız onu bir göstereyim. Troposcattering propagation dedikleri şey nedir diye bakarsanız şimdi burada troposfer, stratosfer atmosferin katmanlarını belki şurada açıklarsam daha iyi olur. Troposfer, stratosfer, megasfer, termosfer diye atmosferin katmanları var. Okey, bu troposferden yansıttıkları şey 8 ile 16 kilometre yukarıdaki şeyden yansıtıyoruz diyorlar. Burası neresi? Mesela uçakların uçtuğu mesafenin biraz üzeri. Yani bulutların olduğu yerin biraz üzerindeki alandan yansıtılıyor diyor. Buna troposferik saçılma deniyor. Okey, geri geliyorum. Şimdi buradaki askeri belgede de diyor ki bu yükseklerde kırılma gradyanının düzensizliği çarpan mikrodalga gücünün düzensiz bir şekilde ileri doğru saçılmasına neden olur. Ulaşabilir menzil performansı açısından daha küçük troposcatter sistemi bir çift istasyon arasında tekrar 100 ile 150 kilometrelik menzillerde ulaşabilmektedir vesaire. Bir çift istasyon arası 400 kilometreye kadar yani arada 400 kilometreye kadar mesafe ileride iletişim sağlayabiliyoruz diyor. 100-150 kilometrelik menzillere ulaşıyor. 400 kilometrelik mesafelerde ulaşıyor. Bu askeri tarafından kullanılıyor. Şimdi şöyle yaptım. Ben 2000 metreye koydum şeyi. Diyelim ki çanağı 2000 metre yüksekte bir yere koydum. 400 kilometre öteye gönderiyorsan eğer
bu şeyi, mikrodalgayı. 159 kilometreden itibaren normalde küre eğimi başlaması lazım. Eğimin başladığı yer 159 kilometre ve 4,5 kilometre eğimin altında kalıyor ulaşmak istedikleri yer. 4, yani ulaşmak istedikleri yerde 4500 metre yukarıda olması lazım ki ancak şeyi alsın, ışını alsın. Yani iddia ettikleri mesafelerde yani sinyali alabilmesi için 4500 ile 2000 yani metreler arasında yüksekliklerinde koymalı. Bir Eyfel Kulesi'nin tepesinde duruyorsa mesela o kadar yüksek değil. Veya 1000 metrede durduğunu varsaysak burada da 6,5 kilometre yani alıcının 6,5 kilometre yüksekte ancak olması lazım ki öyle bir şey olmasını 6,5 kilometre yukarıda ancak bir dağın tepesinde olması lazım ki o şekilde bir dağ bulmaları da yani alıcının konacağı bir dağ bulmaları mümkün değil. Ama burada zaten söyledikleri şey sadece alıcıyla verici arasında değil. Yani bir askeri şeyde ikisinin arasındaki herhangi bir mesafede de zaten alabiliyorsun. %99 oranında sinyali iletebiliyor. Şimdi şeye bakalım. Bu iddia neymiş? İddiaya göre işte buradan gönderiyorsun askeri dokümanda diyor ki sinyali yaklaşık olarak ufka doğru gönder. Ufkun biraz üzerine gönder. Oradan işte giden dalga burada bir alan oluşturuyormuş troposferin biraz üzerinde. Scatter volume dediği. Oradan scatter angle dedikleri bir açıyla gidiyormuş. Alıcıya gidiyormuş. Yani iddia bu. O zaman nasıl oluyor da burada bir boşluk alan olması lazım değil mi? Yani burada bir alıcısı olan bir şeyin eğimin bu kısmında kalan birisinin sinyali alamaması lazım. Normalde olması gereken o. Yani burada hatta kendileri de söylüyorlar. Burada şurada göstereyim pardon. Bir sonraki slide'da. Şurada pardon. Skip zone dedikleri bir alan var. Şimdi buradan sinyali gönderiyorsun. Sinyal bir şekilde güya troposfere çarpıyor. Buradan kırılıyor. Nasıl oluyorsa atmosferin içerisindeki herhangi bir şeyden kırılmıyor ama troposfere gelince troposferde ne varsa yani eskiden ionosferden kırılıyor diyorlardı. Şimdi mikrodalga olunca da troposferden kırılıyor diyorlar. Ne varsa orada gözüken herhangi bir şey yok. Orada bir kırılma şeyden dolayı kaynaklanıyorsa yani nemden dolayı ya da iki katman arasındaki yoğunluktan dolayı kaynaklanıyorsa o zaman gittiği mesafelerde niye kırılmıyor? Yani burada da nem var, var. Bir de buradan Ali her seferinde de doğru yere kırılması enteresan değil mi? Evet. Yani başka yerlere kırılmayıp da yani o sinyali göndereceğin yere kırılması da enteresan yani. Doğru. Yani buradaki açıyı kim belirliyor? Evet. Yani öyle Belirleyici nedir yani? öyle bir hassas bir şekilde göndermen lazım ki tam şu açıda göndereyim. Oraya çarpınca direkt oraya gelsin. Evet. Bir de yani öyle bir şey yazmıyor yani askeri doküman diyor ki sadece ufka doğru gönder diyor. Bir şekilde fokus fokus oraya çarpıp magically öbür tarafa gidiyor. Bu şeye benzedi aslında vakum konusunu anlatırken vakumun oluşması için bir çepere ihtiyaç vardı. Aha. O çeper madem ki öyle bir çeperimiz yok nasıl vakum oluşuyor? Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi oldu. Evet, Doğru. sözünü kestim kusura bakma. Estağfurullah. Yani burada skip zone dedikleri bir alan var. Şimdi kendileri bunu söylüyor. Bakın bunun kendi dokümanlarını alıyorum. Skip zone ne demek? Alıcı ile verici arasında dead zone yani dalganın alınamayacağı bir alan olması lazım küre dünyaya göre. Fakat nasıl oluyorsa askeri dokümanda söylüyor %99,9 oranında
bütün şeyi alabiliyorsun. Sinyali alabiliyorsun. Hatta nerede olursan ol. Orada fark etmiyor. Yani illa direkt böyle açı zınk şeye tam sana gelecek şekilde kırılmasına gerek de yok ki nasıl oluyorsa atmosferdeki herhangi bir şey kırılmasına engel olmuyor. Kırılmıyor ama troposfer buraya gelince kırılıyor ve bu alanda olmasına rağmen gene de alabiliyorsun sinyali. Ama küre dünya hesabına göre burada skip zone dedikleri bir alan oluşması lazım. Böyle bir alan yok. Bak tekrar göstereyim. Geri gitmeye çalışıyorum. Yani burada %99.9 oranında devre güvenliğine sahip. Verimli atmosferik koşullar bozulmaz diyor. İletişim tekniğinin birçok avantajı var. Nasıl oluyorsa hiçbir şekilde yansımasına rağmen burada işte troposferik yansımadan bahsediyor. Yani bu teknik güya öyle kullanılıyor. O şekilde kullanılıyormuş. Alakası yok. Yani olay tamamen düz dünya ile alakalı. Şimdi askeriye ne yapıyor? Askeriye diyor ki ben böyle bir iletişim imkanı deneyeyim bakayım diyor. Deniyorlar. Bakıyor ki gidiyor. Aynı şey gibi. İtalyan adam işte diyorlar ya o kadar uzağa radyo dalgası gitmez. Deneyeyim diyor. Bakıyor gidiyor. O zaman küre dünyada böyle bir şey olması mümkün değil. Ne yapalım? İşte bir açıklama bulmamız lazım. Radyo dalgası işte güya ionosferden yansıyor. İşte burada mikrodalga olunca da işte troposferden yansıyor diye bir şey uyduruyorlar. Böyle bir şey ama teorik olarak iddiaları bu. Ama gerçekte olan şey düz bir dünyada doğal olarak yani ufka doğru gönderdiğin dalga doğal olarak ilerisine gidiyor. Yani düz olarak gidiyor düz bir dünyada. Yani bunun o nedenle yani uzak mesafelere ulaşması mümkün. Önünde bir engel yoksa yani onun mesafesi üzerinde ondan daha yüksek bir dağ, bina vesaire bir şey yoksa yani bu mikrodalganın diğer tarafa ulaşması mümkün. Yani düz dünyada mümkün. Düz dünyada herhangi bir şekilde böyle bir troposfer, ionosfer, bilmem ne fosfer falan gibi bir şey uydurmana gerek yok. Direkt ufka doğru gönderiyorsun. O zaten alıcıyı buluyor. Yani önünde Evet, herhangi bir dağ yoksa. yolunu buluyor. Su akar yatağını bulur diye bir tabir vardır, deyim vardır. Evet. O da işte havaya gönder, o bulur zaten yani gider. Normalde olması gereken o. Yani dağın zaten tepesine koyuyorlar ya da en yüksek binaya koyuyorlar. Dağın Eyfel Kulesi'nin tepesine koyuyorlar ya da İstanbul'da bakıyorsun Çamlıca Tepesi'nin üzerine koyuyorlar. En yüksek noktalara En konur. yüksek Evet. noktaya koyuyorlar. Oradan önünde veya engel yok. Doğal olarak bir sonraki alıcıya kadar gitmesinde herhangi bir normal olarak dünya düzse gitmesi lazım. Ama dünya küre ise işte hesaplarını gösterdik. Yani bir Evet. şekilde kürenin şeyi var, eğiminden dolayı gidememesi lazım. Ve Enhanced Tropospheric Refraction dedikleri bir başka bir şey uydurmuşlar. Yani burada da uzak mesafelere gönderiyorlar. Açıklamaları şu, yani bu şeye çarpıyor, arada işte soğuk hava, sıcak hava, sıcak dry air yani kuru hava, burada moist air olduğu için işte iki farklı ortam var. Dolayısıyla işte buraya çarpıyor, kırılıyor, çarpıyor, kırılıyor vesaire. Karşı tarafa bir şekilde böyle ulaşıyor. Küre olmasına rağmen. Bu iddianın biri. Bir başka iddiaya göre de bu da küre dünyanın bir başka iddiası. Surface Tropospheric Ducting. Yani böyle bir şey oluşuyor. E, Sesim geliyor mu? Görüntü dondu gibi geldi. Yok, hayır, geliyor. Ha, tamam. Görüntü başka slayta mı geçtin? 22'deyiz şu an. 22'deyiz, tamam. Hı hı. Şimdi buradaki Surface Tropospheric Ducting'de de bu şey arasında bu yüksek cool air, dry air ile cold air arasında ducting yapıyor dediği yani sadece
çarpıp yukarıya geri geliyor. O yetmiyor. Bir de aşağıdan yansıyıp yukarı gidiyor. Tekrar aşağıdan yansıyor ve yukarıdan yansıyor. Yani bu aşağı yukarıdan yansıyan bir şey gibi. Bir boru gibi. Sürekli yansıyarak yukarı aşağı yansıp karşıya ulaşıyor. Yani iddia bu. Komik bir iddia gerçekten. Yani Trajikomik. eğer dünya düzse zaten buna gerek yok. Bir şekilde Öyle mi? eğmeleri gerekiyor ya. Evet. Yansıtmaları gerekiyor daha doğrusu. Eğmeleri demeyelim çünkü ışığı bile eğdiler biliyorsun. Aha. Yani bunu açıklayabilmek için sürekli bir teori uyduruyorlar. Fakat uydurdukları teoriler şeyi yansıtmıyor. Gerçeği yansıtmıyor. Ve gerçekte olan şey dünyanın düz olması. Ve dünya düz olduğunda zaten bu tür teorilere de gerek kalmıyor. Normal olarak düz olarak iletiyorsun ışını, sinyali pardon, karşı taraftan alabiliyorsun. Yani özeti olarak mikrodalga konusu, radyo dalgası konusu yani küre dünya üzerinde olması mümkün değil. Yani Evet. bunu hem şeylerle, eğim hesaplarıyla gösterdik hem de askeri dokümanlarda söylüyorlar yani %99 oranında iletişim sağlıyoruz. Yani bunun bir skip zonundan falan bahsediyorlar teoride. Orada bir iletilemeyen bir alan olması lazım yani eğer dünya küresi. Yani çarpsa da yukarıdan belli bir yerin gelememesi lazım. Fakat böyle bir şey söz konusu değil. Yani Evet. iletiliyor mesafelerde. Yani hem radyo dalganın iletimi hem mikrodalga iletimi başarıyla yapılıyorsa demek ki ortada bir eğim yok. Yani olay çok basit aslında bakarsanız. Evet.